Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisseyle karşınızda olacağız. Yüksek potansiyelli hisse senedi video analizlerimize, video serimize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Tabii biz bu videolarda bu analizleri uzun vadeli olarak yapıyoruz. Kısa vadeli de bakıyoruz kısa vade düşünenler için ama genel olarak bizim verdiğimiz hedefler, potansiyeller uzun vadeli. Onun için her defasında söylüyoruz, uzun vade düşünmüyorsanız bu hedefleri beklemeyin. Uzun vade dediğimizde en az bir yıllık zaman dilimi demek. Bekleyecek kadar sabrınız yoksa veya böyle bir yapınız yoksa, çünkü bazı insanlar, daha doğrusu birçok insan yatırım yaparken veyahut alsat yaparken, özellikle borsada, kriptoda vesaire uzun vade bekleyemiyor, sabredemiyor. Onun için eğer sizin de böyle bir yapınız yoksa verdiğimiz hedefler sizin için geçerli değildir. Ama sizin için de kısa vade bakıyoruz. Bizim yaptığımız bu tür videolarda baktığımız grafik türü, her zaman söylüyoruz, logaritmik grafik türü. Siz de grafiğe baktığınız zaman eğer logaritmik açmıyorsanız gördüğünüz grafikler, söylediğimiz yüksek potansiyeller vesaire göremezsiniz. Onun için eğer TradingView kullanıyorsanız örneğin, bakın sağ alt köşede altıgen içindeki yuvarlak bir ikon var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada fiyat ölçeğinin altında daha aşağı iniyorsunuz bakın. Burada ne diyor? Normal, yüzde, yüze endeksli ve logaritmik olarak 4 tane grafik çeşidi var. Biz burada logaritmik olanı kullanıyoruz. Logaritmik olan grafik bana göre teknik analize daha uygun ve daha güzel çalışıyor. Onun için ben logaritmik kullanıyorum. Siz de normal veya diğerlerinden bir tanesini kullanıyorsanız ben bilemem, ama eğer bunları görmek istiyorsanız, bu hedefleri, bu potansiyelleri görmek istiyorsanız logaritmik grafiği açmalısınız ki ön yargılarınızdan da kurtulmuş olun. Ve bizi yeni takip eden, yeni abone olan arkadaşlar için de söyleyelim. Biz bu bütün grafikleri teknik analizde yapıyoruz. Bu verdiğimiz hedefler ve yüksek potansiyeller teknik analizde geçerli. Zaten teknik analiz olmazsa hiçbir hisse senedinin, altının, doların vesaire net olarak hedefini bilemezsiniz. Net olarak potansiyellerini bilemezsiniz. Onun için teknik analiz bilmeniz şart, eğer yatırım araçlarını vesaire takip ediyorsanız. Ama yok, ben sadece tüyo peşindeyim, oradan buradan duyduğum hisseleri, altcoin'leri vesaire alıp satmak istiyorum, alıp satıyorum, kar veya zarar bir şekilde yolumu buluyorum diyorsanız da bu grafiklere zaten bakmanıza gerek yok. Gidip Twitter'da, Telegram'da vesaire bu şekilde size hizmet veren, daha doğrusu sizi keklemeye çalışan, paranızı almaya çalışan birçok grup var. Gidip oralara katılabilirsiniz. Onlar zaten hisse tavsiyesi vesaire veriyor. Ama şunu da söyleyeyim, ben 6 yıldır bu işlerin içindeyim ve 6 yıldır bu gruplardan herhangi bir hayır göreni ben şahsen duymadım. Ben de ara ara bu gruplara giriyorum, fakat kesinlikle verdiği hisselere baktığım zaman teknik olarak en azından tepelerde veyahut çok yükselmiş hisseleri veriyorlar ve daha öncesinden hisseleri kendileri aldığı için tepelere geldiği zaman satacak birilerini buluyorlar ki bunu da bu gruplar aracılığıyla yapıyorlar. Böylece karlarını edip bir bahaneyle, işte hisse düştü vesaire bahanelerle insanları kandırıyorlar. Tabi hepsi için geçerli değil. %100 hepsi kesinlikle böyledir diye bir şey diyemem. Kimseye iftira da atamam ama ben şahsen çok gördüm. Onun için o gruplardan uzak durmanızı ve kendi işinizi kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun için de teknik analizi öğrenmeniz gerekiyor. Teknik analiz dediğimiz olay, bir hisse senedinin, bir kripto paranın veya altın, doların grafiğine baktığınız zaman nereden alınması gerekiyor, nereden satılması gerekiyor, hedef neresi, bunların hepsini öğreniyorsunuz ve ona göre işlem yapıyorsunuz. Ve kesinlikle kazanıyorsunuz, kar ediyorsunuz, kaybetmemeyi öğreniyorsunuz. Tabii bunun için dediğim gibi teknik analiz öğrenmeniz gerekiyor. Bizim teknik analiz kursumuz var Udemy'de. 1300 TL'den 900 TL'ye indirmiştik, fakat 500 TL'ye indirdik. Çünkü çok talep geliyor. Biz bunu öğrenmek istiyoruz ama bizim az bir bütçemiz var. Bütçemiz çok da yeterli olmuyor. Özellikle de borsada biliyorsunuz ki 8,5 milyonluk bir yatırımcı sayısına ulaştık. Tabii bunların çoğu işi bilmiyor. Öğrenci, borsaya vesaire az parasını koyan birçok kardeşimiz, arkadaşlarımız var. Onun için onların da öğrenmesini istiyoruz. Ama bu işte genelde uzun yıllardır bu işleri yapan, bu işe parasını yatıran insanların çoğunda parasının olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Fakat özellikle öğrenci kardeşlerimiz için, bu işe yeni başlayanlar için kursumuzun fiyatını 500 TL'ye indirdik. Kursu satın almak isteyen arkadaşlarımız, videonun açıklama bölümüne linkini koyacağım. Oradan kursun linkine ulaşabilirler. Tıkladıkları zaman böyle bir sayfa çıkacak karşılarına. Bilgisayar üzerinden alırlarsa sevinirim. Buradan hemen kaydol deyip kaydınızı oluşturabilirsiniz. İstediğiniz yerden, istediğiniz şekilde videoları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz diyelim ve dilerseniz hemen analizimize başlayalım.
Evet, bugünkü hissemiz bu. Daha önce analizini yapmıştık. Daha önce analizini yaptığımızda hisse 36.74'lerdeymiş. Şimdi bakalım ne kadarlık bir yükseliş olmuş, durumu nedir ve bundan sonra nasıl bir hareket bekleniyor, nasıl bir yükseliş bekleniyor, onu sizinle paylaşalım. Bu arada hissemizin adı Garanti Bankası, yani borsa kodu GARAN. Şimdi burada ilk önce şöyle bir kısa vadeli açmak istiyorum grafiğimi. Günlük grafiğini açtığımızda ne demiştik? Biz bu analizi yaptığımızda, o videoyu izlerseniz 36.74 TL seviyelerindeydi ve videosunu yaklaşık 3 ay önce paylaşmıştık. Ve o zamandan itibaren gördüğünüz gibi %60'lık bir yükseliş göstermiş. Şu an doğal olarak da bir düzeltme yapıyor. Borsaya gelen ufak düzeltmeyle bu da aynı şekilde Garanti Bankası hissesi de düzeltme yapıyor. Şimdi kısa vadede baktığımızda nereye kadar düşebilir ona bakalım hemen. Öncelikle turkuazla gördüğünüz yükselen bir çizgi var. Burası hissenin ana trendi. Yani oralara kadar düşme ihtimali var ama neresi kırılırsa, şöyle şurası bizim için önemli bir destek seviyesi. 44.76'lar. Eğer 44.76 kırılırsa 36 TL civarlarına kadar düzeltme yapabilir kısa vadede. Onun için dikkatli olun. Yükseliş trendinin devam etmesi için de 52 TL'nin üstüne atması gerekiyor. Uzun vadeli grafiğimizi tekrar açalım. Şurada gördüğünüz gibi kanıtlarla konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada yükselen bir trendimiz var. Bunun kısaca detayını size açıklamak istiyorum. Şimdi şurada yani her zaman söylüyoruz ki, bilgilendiriyoruz ki insanlar bilmeden yorum yapmasın. Şimdi 1 Ocak 1992 ve 3 Aralık 2007 arasında uzun vadeli bir yükseliş trendi varmış. Peki ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Beraber bakalım. Ölçüm aracımızı alıyoruz, cetvelimizi 1992'ye getiriyoruz. 2007'deki zirvesine kadar getiriyoruz. Yani burada kaç yıl var? 92'den 2007'ye kadar 15 yılda. Bakın burada mavi kutucuk içinde gördüğünüz bilgiler var. Burada ne yazıyor? Mesela 6.3 vesaire. Şurada parantez içinde bir rakam var. Bu rakam bize neyi söylüyor? Yükseliş oranını söylüyor. Örneğin 92 yılında 0.00 bilmem kaç TL'deymiş Garanti Bankası ve 2007'ye geldiğimizde 6 TL seviyesine gelmiş ve o zamana kadar gördüğünüz gibi kutucuğun içinde %4.943.140'lık bir yükseliş göstermiş 15 yılda Garanti Bankası hissesi. Bakın bunu ben söylemiyorum. Grafik söylüyor, veriler söylüyor. Parasal Teknik kanalı kafasından söylemiyor, yani uydurmuyor. Ekranda görüyorsunuz. Siz de dediğim gibi bunu deneyebilirsiniz. Gidip logaritmik grafiği açarsınız. Daha sonra 1992'den 2007 tepesine kadar getirirsiniz. Yüzde kaçlık bir yükseliş göstermiş. Onu bu şekilde siz de bulabilirsiniz. Bu basit olayı 5 dakikada siz de yapabilirsiniz. Şimdi hemen geri dönelim. Peki bundan sonra nasıl bir yükseliş olacak? Önümüzdeki 15 yılda nasıl bir yükseliş potansiyeli olabilir? Onu size gösterelim. Aynı şekilde burada da bir yükseliş potansiyeli var. Şuradan size gösterelim hemen. Bakın burada 2021'de gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi başlatmış. Kaç sene dedik? 15 sene. 15 sene ileriye gidelim peki. Burada da 15 yıllık bir grafik var gördüğünüz gibi. 2021'den 2036'ya kadar 15 yılda. Şimdi bunu unutmayın ve size burada ne olduğunu anlatayım. Şimdi burada maviyle çizdiğimiz çizgilere siz odaklanın. Burada bir filama formasyonumuz var, uzun vadeli. Filama formasyonları yukarıya kırıldıklarında bakın şu filama sapı kadar yukarıya gitmesi tekrar beklenebilir. Teknik analizde filama formasyonların hedefi şu gördüğünüz mavi dikey çizgi, yani trend başladıktan sonra gördüğünüz mavi çizgi kadar tekrar yukarıya gitmesi. Bunu alıp yukarıya kopyalıyoruz ve gördüğünüz gibi formasyon çalıştığı zaman yatay mavi çizgiye kadar gidecek demektir. Teknik analiz bu şekilde çalışıyor. Filama formasyonu yukarıya kırılmış, yukarıya doğru bir hareket başlamış. 15 TL üstünde bu hareket onaylanmış ve yükselişine devam ediyor. Bakın bu çok uzun vadeli olduğu için dediğim gibi 36 TL'ye kadar tekrar bir düzeltme yapabilir. 15 TL'nin altına düşmediği sürece de bu bahsettiğimiz uzun vadeli grafik, yani formasyon geçerlidir. 15 TL'ye düşeceğini ben zannetmiyorum ama düşse de hala formasyonumuz bozulmuş anlamına gelmez.
15 TL'nin altına düşüp orada kalıcı olması lazım ki biz de diyelim bu formasyon bozuldu, verdiğimiz hedef iptal oldu ve oraya gitmeyecek. Peki ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var oraya kadar? Onu sizinle paylaşalım. Tabii 2021'de bir yükseliş göstermiş zaten. Onun için orayı hesaplamayacağız. Şu an bulunduğu konumdan itibaren hedefimize kadar ne kadar bir yükseliş potansiyeli var onu sizinle paylaşacağız. Hemen tekrar ölçüm aracımızı alalım. Şu an şu seviyelerde oraya getiriyoruz. Bunu siz de görebilirsiniz. Bunun için logaritmik grafiği açın. Aynı şekilde ölçüm aracınızı alın ve şu an bulunduğu seviyeye kadar getirin. Aynı şekilde çizebiliyorsanız bu çizdiğimiz şekilde flama formasyonunu çizin ve buraya getirdikten sonra hedefi olan şu mavi çizgiye kadar götürüyorsunuz. Tekrar mavi kutucuğunun içine bakın. Buradaki oran nedir? Onu yorum bölümüne yazın eğer ben yanlış söylediysem. Ama ben şahsen burada ne görüyorum? %986.153.51'lik bir yükseliş oranı potansiyeli var bu hissede. Bunu dediğim gibi ben söylemiyorum. Grafikler söylüyor, veriler söylüyor. Eğer siz inanmıyorsanız kendiniz grafiği açarsınız. Logaritmik grafiği açarsınız. Aynı şekilde ölçüm aracınızı alırsınız. Çizdiğimiz formasyonu çizip gördüğünüz mavi yatay çizgiye kadar getirirsiniz ölçüm aracını. Ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var onu kendiniz de görebilirsiniz ve siz baktığınızda nasıl bir yükseliş potansiyeli görüyorsunuz? Nereye kadar ve ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli görüyorsunuz? Lütfen onu yorum bölümüne yazın. Ve eğer yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler varsa onları da yorum bölümüne lütfen yazın ve Garanti Bankası hakkında. Onları da mutlaka yorum bölümüne yazın. Ve Garanti Bankası hakkındaki yorumlarınız, düşünceleriniz nedir? Onları da yorum bölümüne yazın. Tartışalım, varsa bir yanlış hep beraber o yanlışı bulalım. Ayrıca kanalımızın katıl butonu açıldı. YouTube kanalımıza destek olmak isterseniz veyahut kanalımızın ayrıcalıklarından yararlanmak istiyorsanız, ileride vereceğimiz eğitimlerden, size özel yapacağımız canlı yayınlardan, size özel paylaşacağımız videolardan yararlanmak istiyorsanız, hatta ileride benimle birebir sosyal medyada İletişime geçip fikir almak istiyorsanız kanalımızın katıl butonuna üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda size böyle aylara göre rozet verilecek ve burada gördüğünüz birçok ayrıcalıktan yararlanacaksınız. İsminizin yanında böyle rozetler olacak her yorum yaptığınızda, size özel emojiler ve daha birçok ayrıcalıktan yararlanacaksınız. Katıl butonu ile ilgili bir video var. Sağ üst köşeye koyacağım. Detaylı bilgi için o videoyu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu hisse senedinde uzun vadeli olarak böyle bir yükseliş potansiyeli var. Tabii yatırımcı olmak isteyenler için bu analizler. Kısa vadedeki sert hareketlerden çabuk etkilenenler tabii ki uzun vadeci olamaz ama kısa vadeciler için de analizini yaptık. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşın. Onlar da haberdar olsun. Ve kanalımıza, ailemize katılmaya hepinizi davet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.